Şimdi Sontra Night Market'teyiz. Burayı gezeceğiz biraz. Burası böyle bayağı hediyelik eşyaları, giyim, kuşam, oyuncaklar, yemek. Bir tarafı yemek, şu tarafı. Bu tarafı da böyle hediyelik eşya falan satıyorlar. Buraları gezeceğiz. Hem biz bir görelim hem size gösterelim diye istedik. Şimdi başlıyoruz. İlk önce ne tarafı gezelim? O zaman şuradan çıkalım. İlk önce yemek tarafına giriyoruz. Gerçi yemek tarafı dedik ama burada da şeyler varmış. Bu arada şunları mutlaka görmenizi istiyorum. Yani Hanoi'de de çok fazla vardı. Genel olarak Vietnam'da şu oyuncakların artık replikaları mı diyeyim, nasıl bilmiyorum. İnanılmaz fazla çeşidi var ve acayip ucuz fiyatları. Yani burada tam olarak bilmiyorum da şu en büyük böyle bayağı 50 santim 60 santim olanlar 3000 lira falan. Şu en ufak olanlar da böyle 200 liradan falan başlıyor. Yani böyle bir keyfi, zevki olan varsa buraya bir valiz doldurup götürebilir komple. Aynı şekilde gördüğünüz üzere başka bir mağazada gene dolu, bir sürü bundan var. Şöyle geldim, başka bir mağaza gene dolu ve çok kaliteliler. Hani böyle ucuz diye dandik gibi düşünmeyin, bayağı detaylı ve kaliteli yapılmış. Barbecue and bacon with Thank you. Burada böyle bir barbekü kültürü var. Böyle gelip buradan istediğiniz kadar parça parça alıp direkt arkada size mangal yapıyorlar. O şekilde yiyorsunuz. Neredeyse her yerde. Asya'da genel olarak zaten böyle bir kültür var. Ve fiyatları da gayet uygun doğal olarak. Thank you. Thank you. Şunlar benim en sevdiklerim. Bu hangisi bilmiyorum ama böyle bizim paneli yaptığımız şeyler gibi içi sosis, peynirli olan var. Çok güzel burada da. Biraz yağlı yapıyorlar gerçi çok fazla ama güzel bir yerde yerseniz gayet güzel. İlk geldiğimiz gün bir yerde yemiştik. Bayağı 15 lira falan bu sosisli peynirli olan. Hello lady, hello sir, try some barbecue bánh mì Việt Nam, no wood, no money, just stick here order everything. Burada da deniz ürünleri, envai çeşit midyeler, tavuklular. Thank you.
barbecue? Is up there? Sure. Buradan gidelim mi? Burada böyle görüyorsunuz. Bizim mangalımızdan. Çok güzel.เรามานำเชลซีฟู้ดมาพี่ครับเชียร์ให้โลโก้ใจสวัสดิ์ Hải xào có lâm sơn, bánh mì xào có sữa, có cọc, có cọc của ramen. Bên đây thì bên kia, bánh xào thì bánh xào có lâm Hello, barbecue colony. Steak, pork, chicken. At table, you can eat here. Thank you. Hello, barbecue. You can sit here. Şöyle gene mangal yapılıyor. Sau này, cái này là cái này nãy họ đem vào là dây đi. Deniz ürünleri, ahtapot. Bunlar bizim en sevdiklerimiz. Kalamar, ahtapot, karides.40 20 50 strip. Bu arada böyle bu tarafta masalar var. Buradan hemen böyle istediğiniz yemeği alıp direkt pişirttirip mangalda buraya gelip oturup yiyebiliyorsunuz, içebiliyorsunuz. Sokak kültürü olduğu için. Bu arada şunların isimleri neydi? Banseo ha. Biz buraya gelmeden önce bunlardan yedik. Burada da varmış. Tesadüf. Daha önce biz Hanoi'de yemiştik bir tane. Bir yerde. Orada çok güzeldi. Burada beklediğimiz şeyi alamadık. Böyle bir kendi hamurları gibi bir şey var. Onun içine et, yeşillik vesaire sarıyorsun. En dışında da o ne o kağıt? Pirinçten Pirinç yufkası gibi bir şey. Böyle inanılmaz ince. Çok ince. Kötü bir şey, dandik bir şey gibi gözüküyor ama inanılmaz sağlam. Onun içine komple deniz ürünü, et, tavuk gibi şeyleri yeşilliklerle beraber sarıp yiyorsunuz. Acı sosa bandırıp falan. Birkaç tane sosu var. Gayet lezzetli normalde ama burada yediğimiz çok iyi değildi. biz ilkini işlemle bir yerde Evet, ilk yediğimiz Michelin'li bir restorandaydı. O yüzden çok mantıklı değilmiş. Yani yemek tarafı aşağı yukarı böyle. Çok fazla bir çeşit yok pazarda zaten. Yani hijyen takıntınız varsa yiyor musunuz acaba? ne? Çok büyük bir hijyen takıntınız varsa çok rahat edemeyebilirsiniz pazardan yerken. Biz bu pazardan hiç yemedik çünkü çok fazla buzdolabı falan görmedik etrafta. Etler direkt olarak tezgahta duruyor. Aynen. Ne kadar zamandır beklediğini de çok kestiremediğimiz için genelde dışarıdaki restoranlardan çok böyle hani şu an lüks bir yer olmasına gerek yok. Benim de buzdolabında duruyordu etler diye düşünüyorum. Çünkü bazı reyonlarda etler böyle çok kurumuş gibi gözüküyor. O yüzden de zaten sıkıntılı bir şey et, tavuk ürünleri. Deniz ürünü çok değil de o yüzden Ya buradan çok kabukluları da hani çok hızlı zehirleyebildiği için çok açıkta duruyorlar. aynen buradan çok fazla tercih etmedik yani açıkçası. Tayland'da da sokak yemeği çok fazla. Orada hep sokaktan yedik. Pazardan da çok fazla yedik. Ama Tayland'da
herkesin kendi buzdolabı vardı tezgahlarda. Onu özellikle görüyorduk. Ne kadar sağlıklıdır, ne şanstan mı bilmiyorum ama hiç zehirlenme olayı yaşamadık çok şükür şimdiye Aynen, kadar. hiç bir problem yaşamadık şimdiye kadar. Hadi devam edelim. Şimdi hediyelik eşyalık İnşallah. tarafına geçiyoruz. Burada bu arada aradığınız çoğu şeyi bulabilirsiniz böyle çok özel bir şey değilse ve çok ucuz fiyatları genel olarak. Ve herkesin bildiği üzere genel olarak Asya'da yani size söylenilen bir fiyat varsa yani yarısı zaten kesin, hiç tartışmaya gerek yok. Hani 150 denilen bir şeyi 100'e zaten direkt 75'e falan alırsınız rahat. Zorlarsanız böyle 50'lere kadar inebiliyor. Biraz da satıcıya göre de değişiyor. Bazen böyle bir şey alacağımız zaman çünkü fiyatı kıracağını düşündüğümüz için suya diyorum ki ben dur gidiyormuş gibi yapalım diyorum. Nasıl olsa fiyatı kıracak diyorum. 150 diyor mesela. Tamam gerek yok şimdilik diyorum. Kadında ya da adam da diyor ki okey o zaman diyor. Dönüyoruz. Ve alamıyoruz oradan. Bazen böyle bir durumlar da olabiliyor. Ama genel olarak çok fiyat kırıyorlar yani. Bir de yani 100 tane yer varsa satıcı yani 80-90 tane yerde aynı şeyi bulabiliyorsun. Ondan dolayı rekabet de çok fazla. O yüzden fiyatı çok indiriyorlar yani olur. Yani zorlayabildiğiniz kadar zorlayabilirsiniz fiyatı. Her zaman da zorlamamak lazım. Yani çok böyle ihtiyacı var gibi duran bir esnafsa da Ha, vicdanınızla alakalı bir durum. Vicdan ben yapacaksanız çok yaşlılara yapamıyorum ya. Çünkü ne bileyim zaten çalışıyor. gene burada gördüğünüz üzere gene figür dükkanı. Her yerde olduğu gibi çok fazla. Evet ne diyordum pardon? Önemli değil. Ya bazen ben fiyat söylüyorum. Su bana diyor ki o kadar da değil artık yapma diyor. Onlar da bir şeyler kazansın yani. Tabii ki çok işlek bir yerde dükkanı var, tezgahı var vesaire. Elbet kazanıyordur ama yani ihtiyacı var gibi gözüken de çok zorlamamak lazım. Hayır mesela geçen gün buradan tişört aldık suya. Hatta direkt şu tişörtlerden. Yani 90 bin won mesela fiyatı. Yani birkaç yere sorduk. Hiç mesela tişörtte fiyat hiçbir yer kırmıyor. Çok enteresan. Kendi ürettikleri böyle baskılı tişörtleri var. Yani 190 yani ne kadar 150 lira falan yapıyor. Bize göre çok ucuz ve genel olarak Asya'da demeyeyim de Vietnam'da yani nereden alırsanız alın tişört özellikle kumaşları inanılmaz kaliteli. Yani öyle böyle değil inanamazsınız. Yani 100 liraya aldığınız tişört bile inanılmaz kaliteli bir tişört. O yüzden ihtiyacınız varsa pazarlık yapmayabilirsiniz. Böyle bir yere geldik şimdi. Yanlış yere gelmişiz. Şu tarafa doğru gidelim o zaman. Neymiş? Dükkanın adı mı 19 Eylül? Bu evlilik yıl dönümü be. Ama yukarıda da Okop bir şey yazıyor. Bir unique diyor. Hiçbir fikrim yok. Anlamadım. Mesela şöyle gömlekler var. 100 bin dong, 160 TL gibi düşünebilirsiniz bunu. 1,5-1,6 ile çarpabilirsiniz. Bak bakalım. Şort ya da eşortmanlar 100 lira gibi. Şunlar mesela 100 TL'ye geliyor. Şu tarz şortlar. Yok mu? Sigara kokuyor. Burası bu arada hemen böyle köprünün, şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hemen köprünün dibinde kalıyor. 3 tane köprü var Danang'da, merkezde. Bir tanesi zaten ünlü olan şu Ejderha Köprüsü. Burası böyle bomboş bir alan, hemen pazarın yanında.
Akşam cuma, cumartesi, pazar günleri ejderha bu ağzından ateş çıkarıyor, üflüyor, su püskürtüyor gibi bir şeyler yapıyor. Onu izlemeye geldiğinizde de bu pazara gelebilirsiniz. Hemen bu oturma yerlerinin hemen yanında. Köprü de hemen şurada. Burası da böyle kocaman boş bir alan. Buradan rahat rahat izleyebilirsiniz. Biz çünkü ilk izlemeye gittiğimizde köprünün alt tarafına indik motorla. Yani inanılmaz kalabalıktı. Hiçbir şey de göremedik doğru düzgün. Çok uzak kaldı bize. O yüzden burada bir şeyler yiyip içip ejderhanın püskürtmesini izleyebilirsiniz. Büyük bir ateş şovu falan değil bu arada. Neymiş? Böyle büyük bir ateş şovu falan. Ha, yok evet. Aklınızda öyle büyütmeyin. Çok fazla. Hiç öyle bir ufacık bir ateş atıyor. Aynen. Burası da köprü tarafından girişi pazarın. Şöyle envai çeşit çantalar var. Yani bütün markaların evet. Şimdi birazdan döneceğim o konuya. Bu arada masaj kültürü Asya'da genel olarak zaten çok yaygın. Böyle gelip hem masaj yaptırıp hem bir şeyler alabilirsiniz. Ve bütün markaların burada replikaları var. İnanılmaz derecede. Her şeyi bulabilirsiniz. Çantadan tut, ayakkabıya, gözlük, saat. Zaten bilirsiniz iyi markaların birçok ürünleri zaten Vietnam'da üretiliyor. O yüzden burada fabrika satış mağazaları ya da neydi o? Fabrika satış mağazası değil de neydi? Fazla kalan ihraç fazlası gibi mağazalar var. Mesela biz orayı Hanoi'de bir yerde bulmuştuk. Böyle bir sürü markanın ihraç fazlası ürünleri var. Bayağı orijinal yani. Üstünde hatta kendi etiketleri, dolar fiyatları falan yazıyor böyle. Oradan mesela çok ucuza alabiliyorsunuz. Şöyle çıkış tarafına doğru, pazarın ortasına doğru geldik. Burada da gene böyle masaj salonları var komple. Şu sokak hatta. Ve burada diğer Asya ülkelerine göre bayağı ucuz masaj. Yeah, thank you.
Buraya gelip masaj da yaptırabilirsiniz. Pazar gezimizin sonuna geldik arkadaşlar. Elimizden geldiğince gezdirmeye çalıştık size. İşte o tarafı, bu tarafı, her yeri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenirseniz, Abone olsunlar. abone olursanız çok seviniriz. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.